Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere birbirleriyle bağlantısı olan verilerin tek sütun grafiğiyle nasıl gösterileceğini anlatmaya çalışacağım. Yani bu çalışma ile birlikte birbirleriyle ilişkisi olan parametre veya KPI'ların görüntüsünü tek bir grafik üzerinden sunumunu yapabileceksiniz. Ben yapmış olduğum bu örnek çalışmada bir firmanın proseslerine göre yıllık, dönemlik, aylık ve haftalık bazda üretim miktarlarını dilimleyiciler vasıtasıyla tek bir grafikle göstermeye çalıştım. Şimdi çalışma mantığına bakalım. Bu ekranda boyahane, enjeksiyon ve montaj proseslerinin toplam üretim miktarlarını görüyorsunuz. Şimdi sırasıyla proses bazlı bakalım. Sadece boyahaneye ait verileri, yıllık verilerini, enjeksiyona ait ve montaja ait yıllık verileri görüyoruz. Altındaki yıllık dağılımlara bakarsak 2020'den başlayıp grafiğimiz dönemlik verileri göstermeye başladı. Yani 2020 yıl içindeki 4 çeyrek dönemi gösteriyor. Her bir çeyrekte 3'er ay var. 2021 yılı, 2019. Şimdi çeyrek dönem bazında bakalım. Birinci çeyrek 2 ay var burada görünen. Bu şu anlama geliyor. Montaj prosesi için 2019 yılında birinci çeyrek yani 3 aylık dönemde 2 ay sadece çalışmış anlamına geliyor bu. İkinci çeyrek 3 ay. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Ben burada çeyrek dönemleri tıkladığımda yukarıda aylar görünmekte. Hangi aylar oldukları görünüyor. Şimdi aylık dönemlere göre bakalım. Haziran ayını tıklayalım. Haziran ayındaki haftalar yani 2 hafta çalışmış diye anlıyorum ben buradan. Mayıs ayında 4 hafta. Burada da hafta bazında. Nisan ayında yine 2 hafta. Mayıs'a gelelim. Buradan da haftalara gidelim. 18. hafta bir gün çalışmış anlıyorum ben. 19. hafta aynı şekilde. 20. hafta sadece 2 gün çalışmış. 21. hafta 3 gün çalışmış. Şimdi hepsini geri alıyorum. Toplama yıllık bazda bakalım. Parametrelere istediğiniz şekilde bakabilirsiniz. İstediğiniz veriye, istediğiniz ölçüye göre buradan herhangi bir veriye bakabilirsiniz. Şimdi tablomuzun bir de verilerine bakalım. Bunlar nereden geliyor? Tablomuzun ana verisi bu. Verimizde tarih, hafta, ay, çeyrek dönem, yıl, proses ve miktarlar var. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için her zamanki gibi yine bunu kopyalıyorum. Ve sayfa 3'e yapıştırıyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlamaya yardımcı olacak veriler hazırlayalım. Ekleden özet tablo diyorum. Ve tamam deyip yeni bir çalışma sayfasına geçiyorum. Bu alanda birkaç özet tablo oluşturacağız ve bu özet tablolar birbirine bağlantılı olacak. İlk özet tablomuzu yapalım. Şuraya proses alıyorum. Satır etiketleri kısmına. Miktara da değerler alıyorum. Ve bu özet tabloyu şuradan toplamları kaldırıyorum. Satırlar ve sütunlar için toplamları kaldırıyorum. Ve rapor düzenini sekmeler halinde göster diyorum. İkinci özet tabloya geçmeden önce şu özet tablomuzun ayarlarını yapalım. Sağ klik, pivot table seçenekleri. Sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır kutusundaki tiki kaldırıyorum. Bunu şunun için kaldırıyorum. Ben burayı refresh ettiğimde, yenilediğimde şuradan genişlik ayarlarının değişmesini istemiyorum. Sabit kalmasını istiyorum. Bu nedenle burayı ben kendim ayarlıyorum ve şuradaki başlığı siliyorum. Sadece miktarı bırakıyorum. Enter deyip. Şimdi ikinci özet tablomuzu hazırlayalım. Şunu alıyorum, kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Biz bu çalışmada genelden özele gideceğiz. Yani şu özet tabloda prosesi yukarı alıyorum. Buraya yılı ekliyorum. Bunu alıyorum. Şuraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Burada ise prosesi dışarı atıyorum. Yılı yukarı alıyorum. Ayı getiriyorum. Pardon, çeyreğe getiriyorum. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum.
Burada yılı atıyorum dışarı. Çeyreği yukarı alıyorum. Ayı koyuyorum. Ve bunu alıyorum. Çeyreği atıyorum. Ayıyı yukarı atıyorum. Şimdi haftayı alıyorum. Ve son olarak bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Burada da ayı atıyorum. Haftayı yukarı alıyorum ve şuraya da tarih alıyorum. Şimdi bu özet tabloların birbirleriyle olan bağlantısını oluşturacak formülleri hazırlayalım. Öncesinde başlıklarını yazalım bunların. Şuraya ilk sütun, şuraya son sütun, şuraya da x değeri, buraya miktar, yan tarafa da tablo başlığı. Burada ilk sütun dediğim alanlar şunlar oluyor. P, M, J ve G sütunları. Hatta D ve A sütunları. Burada ilk sütun dediğimiz alanda bu sütunları bulacağız formülde. Bunun için shift eşittir diyorum. Eğer Q1 sütunu eşit değil, bu arada eşit değil bu şekilde gösteriliyor. Parantez içinde tümüne, yani şurada yazan alana diyorum. Şuradaki tüm yazısına. Bunu bu arada tırnakla ayırmamız gerekiyor. Değil ise sütun formülü P1 noktalı virgül. Ve yine eğer N1 eşit değil tümüne, bu sefer şunu kopyalayıp yapıştıralım. Yazmaya uğraşmayalım. İse sütun formülü M1 parantezi kapat noktalı virgül. Eğer K1 eşit değil kontrol V tümüne noktalı virgül sütun formülü J1 parantezi kapat noktalı virgül. Eğer H1 eşit değil tümü ise noktalı virgül sütun formülü G1 parantezi kapat noktalı virgül. Eğer E1 eşit değil tümü noktalı virgül sütun formülü D1 noktalı virgül. Bunların hiçbiri değilse sütun formülü A1 parantez kapat enter. Evet diyelim. Şimdi bu bir rakamı bize ne ifade ediyor? Bunu anlamak için bizim buraya dilimleyiciler eklememiz lazım. Bunun için özet tabloya tıklıyorum. Şuradan seçeneklerden dilimleyici ekle diyorum ve buradan seçeceklerim proses, yıl, çeyrek, ay, hafta ve tarih. Sadece miktar almıyorum. Bunları şöyle açıyorum. Yayılmasını sağlıyorum şuraya. Bu şekilde yayıyorum bunları buraya. Ve genelden özele doğru dikkat ederseniz alıyorum. Öncelikle dilimleyicilerin özel tablolarla bağlantılarını sağlayalım. Bunun için sağ klik diyorum ve pivot table bağlantıları diyorum. Buradan hepsini seçiyorum. Bütün hepsine bağlantısı olsun. Bunu hepsini yapıyorum.
Şimdi birini seçtiğimde bakın rakam değişti burada. Bu rakamın anlamı buradan başlayıp 4. sütuna kadar gitmesi demek. Yani şu D sütunu. Şimdi şöyle yapalım. Şunu tıklayalım. 7 oldu burası. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şurası. Şimdi şunu tıklayalım. Şurası olacak. 10. sütun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şurası. Bu şekilde devam ediyor. 13 oldu. 16 oldu. Yani şurası artık. Şimdi hepsini geri alalım. Şimdi son sütun formülümüzü hazırlayalım. Tek yapmamız gereken ilk sütundaki formülü kopyalayıp şuraya kadar gelip kopyalayıp şuraya yapıştırmak olacak. Çünkü burada sadece bir yer değiştireceğiz. Geri kalan tamamı aynı olacak. Değiştireceğimiz yer şu sütun P1 ve tüm sütunlar. Bunun yerine bağ değer dolu sayı kullanacağız. Bunun içerisinde parantezine de şunu seçeceğiz ve kapatıp artı 1 diyeceğiz. Artı 1 dememizin sebebi şurada bir boşluğun olması. Bu boşluğu atlayıp şuraya gelmesini istiyorum ben. Bunun için artı 1 diyoruz. Şimdi diğerlerini de yapalım. Bağ değer dolu say. Şurası artı 1. Bağ değer dolu say. Şurası parantezi kapa artı 1. Bağ değer dolu say. Şurası parantezi kapatıp artı 1. Bağ değer dolu say. Şurası parantezi kapatıp artı 1. Ve son olarak bağ değer dolu say. Şurası parantezi kapatıp artı 2 diyorum burada. Çünkü gördüğünüz gibi şurada 2 tane boşluk var. Şuraya gelmesini istiyorum. Enter diyorum ve formülümüzü tamamlamış oluyorum. Peki şimdi bu 6 bize neyi ifade ediyor ona bakalım. İlk sütun dediği şurası. Son sütun dediği de şurası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şu. Şunu ifade ediyor. Şimdi demin yaptığımız gibi örneklerle yapalım. Daha iyi anlarız. Şunu tıklıyorum. 4'e 9 diyor bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şunu tıklayalım. 7'ye 7 dedi. Yani şurası. Şurayı sayarsanız 7. Şunu yapalım. 13'e 5. Şurası ve 5 gibi. Tekrar eski haline alayım. Şimdi x değerini bulalım. X değeriyle yataydaki alanları bulmaya çalışacağız. Bunları nasıl yapacağız? Adres formülünü kullanacağız. Shift eşittir adres diyorum. Burada bizden ilk olarak satır numarasını istiyor. Yani satır numarası dediğimiz şu alan olacak. Yani şuradaki ilk değeri bulmaya çalışacağız. Bu yüzden de bu 4 olacak. 4 diyorum. Noktalı virgül. Sütun numarası dediği şu olacak. Zaten burada biz buluyoruz bunu. Noktalı virgül. Ve buradan da mutlak satır, göreli satır ve göreli olarak biz göreliyi seçeceğiz. Yani 4'ü seçeceğiz. Parantezi kapatacağız. X değerimiz A4. Yani şurası. Boyane yazısı. Ancak bitmedi. Devam ediyoruz. Bunun için şunu tekrar kopyalıyorum. Tekrar yazmamak için. Ve şuraya V diyorum. Tırnak içinde 2 nokta tırnak kapatıyorum. Yine V diyorum. Ctrl V. Ve burada şimdi değerleri değiştireceğiz. Burada yapacağımız tek değişiklik şurası olacak. Şu 4'ü sileceğiz ve şunu seçeceğiz. Enter. Formülde eksik olan tek bir şey kaldı. O da formülün başına sayfanın ismini yazacağız ama buraya özellikle söylüyorum. Bunu çok önemli bir konu bu. İsim yazıyoruz. Bunu ben data olarak yazıyorum. Ve şuraya gelip tırnak içinde data ünlem işareti tırnağı kapatıyorum. V diyorum. Enter.
Bu şekilde olmak zorunda. Şimdi bakalım bir deneyelim. Değişikliği görelim. Evet. Gayet iyi çalışıyor. Şimdi geri alalım bunları. Şimdi diğerlerine bakalım. Miktar ve tablo başlığına. Burada da aslında şu formülün hemen hemen aynısını alacağız. Yani şurayı kopyalayacağım. Ve şuraya shift eşittir yapıştıracağım. Sadece burada şunlara artı 1 ekleyeceğim. Ondan sonra açıklayacağım nedenini. Şuna da aynı şekilde. Çünkü bu formül ilk sütunu verirken bu ise şurayı yani miktar dediğimiz son sütunu veriyor. Şuradan bir örnekle bakalım. Ben haftayı tıkladım. Yani şurası P ve o Q'yu verdi bana. Kapatalım. Tablo başlığı dediğim alan az sonra yapacağımız grafikte başlığın dinamik olarak değişmesini sağlayacak alandır. Bunun için şifre eşittir adres formülünü kullanacağım. Ancak öncesinde dolaylı formülünü kullanacağım. Çünkü dolaylı formülü bize formülü değiştirmeden hücre başvurusunu değiştirmemizi sağlayacak formül. Sonrasında adres diyeceğim. İlk olarak şuradaki 3. satır yani şu başlıkları proses, yıl gördüğünüz gibi 3. satırda olduğu için 3'ü seçeceğim. Noktalı virgül. Sütun numarası olarak da şunu seçip parantezi kapatıyorum. 2 tane parantez. V diyorum. Tırnak içinde miktar yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Enter. Yalnız şuraya bir boşluk bırakalım. Şurada biraz boşluk bırakalım. Çok oldu. Evet, bu şekilde iyidir. Şimdi ad tanımlamalarını yapalım. Bunun için şuraya geliyorum. Formüller, ad yöneticisi, yeni diyorum. İsim bu şekilde bırakıyorum. Şuraya gelip şunu siliyorum. Shift eşittir dolaylı diyorum. Parantez açıyorum. Şurayı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Şunun için şimdi bir ad daha tanımlayacağız. Yeni diyorum. İsim aynı şey bu şekilde bırakıyorum. Yine şurayı siliyorum. Dolaylı. Parantez açıyorum. Şurayı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturabiliriz. Onun için şunları seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde tutuyorum bunları. Ve sağ klik kes diyorum. Sayfa 3'e şurada yeni bir sayfa açayım. Ve şuraya yapıştırıyorum. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Şimdi sonra düzenleyeceğim bunları. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için ekle diyorum. Şuradan sütun grafiklerden 3B sütun grafiği seçiyorum. Şu an içi boş ama verileri şimdi ekleyeceğiz. Buradan sağ klik veri seç diyorum. Ekle diyorum. Şuradan seri adına gidip datadan seri adını miktar diyorum. Şurayı siliyorum. Şurayı seçiyorum. Şu ismin gelmesini sağlıyorum. Şurayı da yine siliyorum ve Windows F3 diyerek şu tabloyu çıkartmayı sağlıyorum. Buradan da şu miktarı seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şu anda geldi. Yine sağ klik veri seç diyorum. Şuradan bunu düzenleyeceğiz bu sefer. Buraya gidiyorum. Şuradan şurayı siliyorum ve Windows F3 diyorum. Bu sefer de şuradaki X değerini alacağım. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ve tamam. Dilimleyicilerin ve grafiğin görsel ayarlarını yapalım şimdi. Öncelikle şuraya şunu seçiyorum. Sağ klik diyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Şuradan dolguya gelip şurada noktalarda renk değiştir diyorum. Ve kapatıyorum. Şunun renklerini ayarlıyorum. Şunları silebilirim. Şuraya gelip
şu ismi şuradan shift eşittir diyorum ve şuradan datadan hazırladığımız şu alanı seçiyorum. Ve enter diyorum. Şunu biraz büyütüyorum. Şimdi şunları şekillendir. Önce şuralarını bir görünen kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Şunu küçültelim. Şurasını şey yapalım. Daraltalım. Buradan şuradan şunu kenara alalım. Şunları bir kenara alalım. Şurası bir açılsın. Şöyle. Şunu şöyle ortaya çekelim. Şimdi şunları bir şekillendirelim. Buradan seçeneklere gelelim ve şuradan herhangi bir sırasıyla seçelim. Bu böyle olsun. Şu şöyle olsun. Bu şu olsun. Şuraya gelelim. Şunu şuraya alalım. Şu aylara ulaşamıyorum şuraya. Şu olsun. Hepsini seçeyim. Ondan sonra şunu seçelim. Bunda da şu olsun. Şimdi bunları bir şekillendirelim şurasını. Şöyle yıllar şu çeyrek aşağıda olsun. Yıllar şurada olsun. Biraz daraltalım şunla. Şöyle şuraya alalım biraz. Şunu da şuraya alalım. Şurayı aşağıdan yukarı doğru çektirelim. Şunu şuraya alalım şimdilik. Burada biraz boşluk bırakayım çünkü şuraya ayları koyacağım. Ayları şuraya koyalım. Bunu da seçeneklerden 12'ye kadar çıkaralım şurasını ve şurayı daraltalım. Şöyle olsun şu tarafta. Şunu genişletelim şuraya kadar. Şunu açalım. Aylar görünsün. Şunu şimdi buraya alalım. Ve şurada genişletelim şurasını. Şurayı daraltalım. Şu çeyreği 4'e çıkaralım. Sütun sayısını. Ve şurayı açtıralım bu sefer. Aşağıda kaldı seçim alanı. Biraz aşağı çekelim. Şunu bir daraltalım şuradan. Şunu da genişletelim. Takıldı. Neyse güzeldi. Şunu genişletelim şöyle. Şurasını daraltayım. Şurayı da düzenlediğimiz zaman şu tarihi aşağı atayım. Haftayı yukarı alayım. Şunu daraltalım biraz. Şunu da daralttım mı? Grafiğimiz neredeyse hazır. Bir kontrol edelim. Değişimleri görelim. Veri bağlantı grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.